Yemen'in başkenti Sana'dan kalkış yapan uçakta fiziksel olarak savaşa uygun gençler daha önce hiç gitmedikleri bir ülkeye doğru yolculuğa çıkıyorlardı. Belki ilk kez yurt dışına gidiyorlar. Hatta hayatlarında ilk kez uçağa biniyorlardı. Kendilerine vaat edilen parlak bir geleceğe odaklanmışlardı artık. Kimisi ailesini geride bırakmanın hüznüyle boğuşurken, kimisi de yeni bir başlangıcın heyecanını içinde taşıyordu. Ancak Rusya'nın başkenti Moskova'ya vardıklarında belki de tahmin edemeyecekleri bir gelecek önlerindeydi. Rus askeri yetkililer tarafından karşılanan Yemenli bu grup başlarına neler geleceğini henüz kestiremiyordu. Daha önce hiç çıkmadıkları bir maceranın içerisinde olduklarından eminlerdi. Rusların kaybedecek vakti yoktu. Zira Ukrayna cephesinde savaş şiddetini koruyordu. Hem Kursk'taki Ukrayna askerlerini püskürtmeye çalışıyor, hem de Ukrayna doğusunda ilerleme kaydetmeye uğraşıyordu. OSİNT Türk kaynaklarıyla Husilerin Rusya'ya paralı asker temin ettiğine ilişkin bilgileri topladık. Bu arada Yemenlileri doğrudan Moskova'nın 400 kilometre uzaklığındaki Nizhny Novgorod'daki askerlik şubesine sevk ettiler. Bir sözleşme dahi yapıldı. Hatta askerlik şube başkanı bu sözleşmelere onay imzası atan isim oldu. Burada aceleyle hazırlanmış bir askeri eğitim onları bekliyordu. Eğitim ne detaylı ne de tam olarak profesyoneldi. Yalnızca savaş makinesi olmaları için gereken minimum bilgiler veriliyordu Yemenlilere. Bazıları neden bu eğitimi aldıklarını sorguluyordu. Çünkü askerlikle ilgili bir iş için Rusya'ya geldiklerini düşünmüyorlardı. Bir kısmı ise savaş deneyimine sahip profesyonellerden oluşuyordu. İşte şu anda Rus ordusuna gönüllü ve zorla katıldığı belirtilen bazı Yemenlileri görüyorsunuz. Çok geçmeden otobüslere bindirilen bu adamlar kendilerini Ukrayna sınırına uzanan uzun bir yolculuğun içinde buldular. Varış noktaları sınırdaki Rostov şehriydi. Oradan da sınıra çok daha yakın, savaşın tam ortasında yer alan bir askeri üsse gönderildiler. Yolculukları hayalle başlamıştı. Fakat artık bambaşka bir gerçekle karşı karşıyaydılar. Financial Times'ın haberine göre Rusya Husilerle bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşma Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde yaşayan Yemenlilerin Rus ordusu saflarına katılmasını içeriyordu. Böylece belki de yüzlercesi Ruslar tarafından silah altına alındı. Bu işe aracı olan bir şirket vardı. Husilere çok yakın bir isim olan Abdülveli Abduhasan el-Cebri'ye ait bir firma. Ona bu konuda yardımcı olan başka kişiler de var. Kendisi Husi Yüksek Siyasi Konseyi ile müttefik olan ordu kanadında tüm general rütbesiyle görev alıyor. 115. Tugay'da askeri liderlik pozisyonunda bulunuyor. Husilere desteği nedeniyle Yemen hükümeti askeri mahkemesi tarafından gıyabında idam cezasına çarptırılan 174 Husi liderinden biri. Aslında El Cebri'nin şirketi bir tur operatörü ve ilaç perakende tedarikçisi. Merkezleri de Umman'da. Yemenlileri bazı vaatlerle hem kendi memleketlerinden hem de Umman üzerinden Rusya'ya gönderdiler. Bazı Yemenli kaynaklara göre Husilerin atadığı Sana Ticaret Odası Başkanı Ali El-Hadi, şirketine buğday satın almak için ticari bahanelerle Moskova'ya yaptığı çok sayıda ziyarette genç Yemenlileri Rus ordusuna katılma sürecine katkıda bulundu. Yüksek maaşlı işler ve hatta Rus vatandaşlığı bu vaatlerin içerisindeydi. Örneğin Nabil adlı Yemenli paralı asker kandırıldığını söylüyor. Ona güvenlik ve mühendislik gibi alanlarda yüksek gelirli işlerde çalışacağı taahhüt edildi. Ancak bu gerçekleşmeyip cepheye sürüldü. Moskova'ya vardığında Eylül ayıydı. Okuyamadığı askerlik sözleşmelerine zorla imza attı. Kendisiyle birlikte 200 Yemenli de Rus ordusuna alındı. Temelde elimizde tabii ki uluslararası işte bir kuruluşun raporu, sahadan tasdik edilmiş bir resmi kayıt yok. Fakat paylaşımlar var, askerler oradalar. Sayıca henüz öngöremiyoruz ama Yemenli uzmanlardan yani bu görüşmeden önce aldığım bilgiye göre aslında çok az bir rakam olmayabilir. Yani 10 bine kadar çıkabilir, daha üstü olabilir. İddialar belli değil tam olarak rakam yönünde. Abdullah da onlardan biri. Rusya'da insansız hava aracı üretiminde çalışması için kendisine $10.000 ikramiye ve aylık $2.000 maaş teklif edildi. Daha sonra ise Rus vatandaşlığı verileceği söylendi. Ancak bunların hiçbir yerine getirilmedi. En fazla aylık 185 ila $232 arasında maaş verildi. Yemenlileri Rusya'ya ulaştıran El Cebri, askere alınanların kayıt olurken orduda görev yapacakları konusunda tam olarak bilgilendirildiklerini savunuyor. Ona göre Rus ordusuna katılmak üzere Rusya'ya seyahat eden Yemenliler kendi rızalarıyla bunu yaptılar. Moskova'ya 18 Eylül'de varan Abdullah, bulunduğu grupla havaalanından alınıp zorla Moskova'ya 5 saat uzaklıktaki bir tesise götürüldü. Rusça askerlik sözleşmesini imzalamaları istendi. İmzalamamakta direnen kişiler ölümle tehdit edilirken bazılarının başları üzerinden tabancayla ateş edildi.
O an ölmekten korktukları için sözleşmeleri imzaladıklarını söylüyorlar. Daha sonra otobüslere bindirilerek Ukrayna'ya götürüldüler. Bu grup da Ukrayna Rostov yakınlarındaki askeri üsse gönderilen kişilerdendi. Rus güçleri cepheye sevk edilen Yemenli paralı askerleri küçük gruplara ayırdı. Bu gruplar Ukrayna kuvvetleriyle savaşmak üzere ön saflarda farklı mevzilere yerleştirildi. İlk gelen grubun çoğunun Ukrayna'da savaş sırasında öldüğü belirtiliyor. Tabi aralarında paralı asker olmak için giden ve daha deneyimli savaşçılardan oluşan Yemenliler de vardı. Bazıları daha önce çatışma görmüştü. Bu da onları savaş ortamına hazırlıklı kılıyordu. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ya cema'a أمس شخص من زملائنا حاول أن ينتحر وتم إسعافه إلى المستشفى والحمد لله يعني الحمد لله جت سليمة. احنا الآن تحت القصف. ألغام درون حفريات نقل خشب. Konuyla ilgili araştırma yaparken bir isme denk geldim. Hüseyin El Mahya, Taizli kendisi. Sosyal medya hesaplarını incelemeye koyuldum ve çeşitli kaynaklardan da Rusya'ya gittiğini öğrendim. O da bu durumu doğruluyordu. Şöyle bir paylaşımı vardı. Elhamdülillah bu ay Rusya'daydım. Allah'ın izniyle 9 Hristiyan benim çabalarımla İslam'ı kabul etti. Şimdi başka birinin Müslüman olması için çabalıyorum. Kardeşlerim diğerlerinin hidayeti için dualarınızı rica ediyorum. Aslında Husilerin özellikle sosyal medyada, Arapça paylaşımlarında, Twitter'da belli resimler paylaşılıyor dönem dönem. Yani özellikle 7 Ekim'den bu yana Husiler Twitter'da çok aktifler, X'te. Ve sık sık paylaşım yapıyorlar. Yalnızca bot hesaplardan belli ajandalar paylaşarak değil, bireyler olarak da İşte şurada şöyle bir destek var, şurada Husiler şöyle yaptı gibi. Biraz böyle o markayı, brandingi ön plana çıkarmak için. Yerel haber kaynağı El Masdar Online'a göre El Mahya, Ukrayna'ya karşı savaşta hayatını kaybeden onlarca Yemenliden biri. Çoğunluğunun savaş deneyimi yoktu. Körfez bölgesi uzmanı olan Faraya El Muslimi de buna katılıyor. Ona göre Yemenli paralı askerlerin çok azı eğitimli ve savaş bölgesinde bulunmak istemiyor. Rusya'nın ise ihtiyacı olan tek şey asker. Yemen'de adam toplamak için oldukça uygun bir yer. Çünkü çok fakir bir ülke. İki ülkenin iklim ve coğrafi şartlarını da unutmamak gerek. Yemenliler arasında dönmek isteyenler ve müdahale etmesi için hükümete başvuranlar var. Ancak şu ana kadar dönüşleri sağlanamadı. Rusya ile Husiler arasındaki bu paralı asker ticareti, tarafların birbirleriyle olan ilişkilerinin nasıl geliştiğini de kanıtlar nitelikte. Aslında Husiler yeni bir hareket değil. 2004'ten bu yana aktif olarak dönem dönem çatışmalara giriyorlar Yemen'de. Ama 7 Ekim'den bu yana daha aktif bir görünürlükleri var. Çünkü Kızıldeniz'i kapattılar. İşte belli gemileri geçişlerini engellediler, saldırılarda bulundular. Sivil kaybından daha çok ticareti durdurmak amaçlı. Yani dünyanın gözüne bir Kızıldeniz'i kapatan güç olarak görünüyorlar. Şu an çünkü liman onların elinde, onların kontrolünde. Buna ek olarak tabii Tel Aviv ve İsrail'in belli noktalarına roket gönderdiler. Hatta dün de galiba bir roket göndermişler. ABD istihbaratına göre Rus askeri istihbaratı yetkilileri Yemen'de Husilerle koordinasyon içerisinde. Onlara danışmanlık hizmeti sağlıyorlar. Husiler de bu yıl Moskova'ya en az 2 resmi heyet gönderdi. Kremlin'in Orta Doğu elçisi Mihail Bogdanov gibi üst düzey Rus yetkililerle görüştüler. 7 Ekim'den bu yana Husiler İsrail'e yönelik saldırılarını artırdı. Kızıldeniz'de birçok gemi, füzeler ve İHA'larla hedef alındı. İngiliz kargo gemisi Rubimar ve Tutor adlı Yunan gemisi saldırılar sonrasında batmıştı. Dahası Galaxy Leader adlı ticaret gemisi Husiler tarafından ele geçirilmişti. Gemi sonradan turistik bir merkeze dönüştürülmüştü. Peki bu gemilerin kime ait olduğu ve diğer kritik detaylar Husilerce mi belirleniyordu? Yalnızca kendi çabalarıyla değil, dış aktörlerin de desteğiyle gemilerin ayrıntılarını edindikleri belirtiliyor. İran'ın yanı sıra Rusya, yılın başından bu yana Husilere olası hedefler için önemli veriler sağladı. Ve pek çok ünlü firmanın trafiğinin geçtiği, Kızıldeniz'i kontrol eden bir grupla yakın ilişkiniz olduğunda Rusya olarak işte o kolları bedeni kadar büyük dediğimiz hani uluslararası ilişkiler literatüründe eklem, yani kendisine ek eklemler koyan bir büyük güç olmaya devam ediyor. Yani Yemen'de doğrudan bir unsur bulundurmasına gerek yok, bir Rus unsur, ama oradaki bir güçle işbirliği yaptığında Kızıldeniz'deki süreçle ilgili, güvenlikle ilgili bir söz hakkı oluyor. Burada da şunu görüyoruz. Şimdi hep en başından beri dendi ki Husilerin oradan geçen gemilerin mürettebatına, hangi gemilerin hangi firmaya ait olduğuna dair istihbarat bilgisi olması çok zor. Bu uydu görüntülerine de
gemilerin geçişleriyle ilgili sahip olması çok zor. Bu noktada iddialar Çin'in ve İran'ın devreye girdiği yönündeydi. Zaten Çin denizaltısı da saldırılar artınca Bab el-Mandeb tarafına gelmişti. Diğer uluslararası pek çok denizaltı gibi, yalnızca Çin değil, özellikle söyleyelim bunu. Rus uydu verileri aracılığıyla vuruluyordu gemiler. Öte yandan Kızıldeniz'den geçen Rus gemileri hedef alınmayacaktı. Hatta Çin'e ait gemilerin de vurulmayacağı taahhüt edilmişti. Kızıldeniz oldukça stratejik bir nokta. Zira dünyanın en işlek nakliye yollarından biri olan Süveyş Kanalı aracılığıyla Avrupa'yı Asya ve Afrika'ya açan bir kapı görevi görüyor. Ümitburnu çevresindeki rotalara kıyasla bahsettiğimiz kıtalar arasındaki mesafeyi de önemli ölçüde azaltıyor. Küresel ticaretin %12'si Kızıldeniz'den geçiyor. Yılda 17.000 gemi bu denizi kullanıyor. Burayı kullanamayan gemilerse Ümitburnu'na yönelmek zorunda kaldı. Bu da seyahat sürelerini yaklaşık 10-14 gün uzattı. Ayrıca yakıt masrafları, teslim süreleri ve diğer maliyetler de artıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise Husilerin saldırılarını engellemek üzere Kızıldeniz'deki varlığını pekiştirdi. Özel bir uluslararası deniz koalisyonu kuruldu. 19 Aralık 2023'te başlayan Refah Muhafızı operasyonuyla saldırıların durdurulması hedefleniyordu. Husilere ait İHA'ları ve füzeleri düşürmek için 1 milyar dolardan fazla mühimmatın harcandığı ifade ediliyor. Rusya ile olan ilişkileri yalnızca gemilere yönelik hedef verilerinin sağlanmasıyla sınırlı değil. ABD'nin Yemen özel temsilcisi Tim Lenderking, Rusya'nın Husilerle silah transferi meselelerini görüştüğünü açıklamıştı. Ona göre Yemen'in başkenti Sana'da bu sürecin zeminini hazırlayan Rus personeller bulunuyor. Hatta batılı kaynaklar İran'ın taraflar arasında devam eden gizli görüşmelere aracılık ettiğini duyurdu. Görüşmelerde başkent Tahran'da yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye misilleme olarak Batı'nın düşmanlarını silahlandırmayı düşündüğünü açıklamıştı. Washington, Husilere verilen silahlarla Kızıldeniz'deki gemilerin daha etkili şekilde hedef tahtasına oturtulacağı düşüncesinde. Özellikle gemi savar füzeleri bu konuda Husilerin işine çok yarayabilir. Peki Rusya ne verebilir? P-810X olarak da bilinen Yahon füzeleri önemli. Moskova'nın daha önce bunları İran destekli Hizbullah'a teslim ettiği öne sürülmüştü. İran'da hükümete yakın medyada bunu doğruluyor. 1987 yılında üretilen gemi savar bu füze 2002'de Rus ordusunun envanterine girdi. 3000 kilo ağırlığında ve 8,3 metre uzunluğunda. 120 ila 300 kilometre arasında bir menzile sahip. Deniz yüzeyine daha yakın uçacak şekilde tasarlandı. Bu da onu tespit etmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca ses hızının 2 katından fazla bir hızla hareket edebiliyor. Yani durdurulması biraz zor. Husiler buna sahip olursa gemileri daha isabetli şekilde vurabilecekler. Böylece bölgedeki gemilere yönelik tehdit daha da artacak. Ancak şu ana kadar bu silah anlaşması gerçekleşmedi. Moskova'nın dışarıdan savaşçı arayışında olmasının sebepleri var. Binlerce askeri savaş sırasında öldü. Bu sırada yedek askerlerine başvurdu. Ancak ön cephelerde daha fazla kendi vatandaşlarını feda edemez. Bu sebeple yabancı paralı askerleri kendine çekmeye çalıştı. Rusya için savaşan yabancılar arasında Küba, Nepal, Suriye, Sırbistan, Afganistan, Malezya, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve şimdi de Yemen vatandaşları bulunuyor. Belki daha sayamadığımız birçok milletten savaşçı Rus ordusu saflarında görev alıyor. Bir yıl içerisinde Rusya ile Husiler arasındaki ilişkiler daha da gelişti. Bunun arkasında aslında Moskova'nın batıdan intikam alma arayışı vardı. Zira ABD öncülüğündeki devletler Ukrayna'ya yardımlarını azımsanmayacak derecede artırmıştı. Hatta son olarak kendi ürettikleri füzelerin Rus topraklarına ateşlenmesine dahi müsaade etmişlerdi. Ruslar bu durumla mücadele etmeliydi. Hem kendi elleriyle hem de farklı aktörler üzerinden Batı'yı baskılama yoluna girdi. Kendi askeri açığını kapatmaya çalıştı. Husiler de bu aktörlerden biri. Paralı asker temini karşılığında Rusya'nın silahlarından yararlanabilirler. Ayrıca Moskova ile iş tutmak, müttefik çeşitliliği açısından Husilere fayda sağlayabilir. Yemen'in başkenti Sana'dan kalkış yapan uçakta fiziksel olarak savaşa uygun gençler daha önce hiç gitmedikleri bir ülkeye doğru yolculuğa çıkıyorlardı. Belki ilk kez yurt dışına gidiyorlar. Hatta hayatlarında ilk kez uçağa biniyorlardı. Kendilerine vaat edilen parlak bir geleceğe odaklanmışlardı artık.